Geçtiğimiz yıllarda dünyada küresel çapta bir salgına neden olan domuz gribi son dönemlerde de yaygın olarak görülüyor. İnfluenza A virüsünün H1N1 alt grubu nedeniyle oluşan belirtileri diğer grip türleri ve COVID-19 ile karışan domuz gribi konusunda dikkatli olunması, kişisel önlemlerin alınması önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dahiliye Bölümünden uzman doktor Yusuf Emre Uzun domuz gribi ve tedavisi hakkında şu önemli uyarılarda bulunuyor. Domuz gribi vakaları gün geçtikçe artıyor. Grip, influenza adıyla bilinen virüsler nedeniyle oluşan yüksek ateş, şiddetli kas ve ekrem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır. İnfluenza virüsleri ise bu ailenin bir üyesidir. Antijenik yapılarına göre influenza A, influenza B, influenza C, influenza D tipleri ve dış sarfta bulunan proteinlerine göre H1N1, H3N2 gibi alt gruplara ayrılır. İnfluenza A ve B virüsleri insanlarda hastalık yapabilmektedir. İnfluenza A, insan, domuz, at, kanatlı hayvanlar, influenza B ise sadece insanlarda görülür. İnfluenza A virüsünün önemli bir özelliği farklı türlere ait alt grupların birbirinden genetik materyal alışverişine açık ve bu şekilde farklı bir virüsün oluşmasına da son derece elverişli olmasıdır. Bu durum virüsün yeni enfeksiyonlar oluşturmasına, epidemilere ve pandemilere neden olmasına yol açar. İlk olarak 2009 yılında Meksika'da tanımlanan domuz gribi ise influenza A virüsünün H1N1 alt grubu nedeniyle oluşur. H1N1 2009-2010 yıllarında küresel çapta salgına neden olmuştur. Domuz gribi belirtileri diğer yaygın grip türleriyle aynıdır. Domuz gribi semptomları özellikle COVID-19 semptomlarına da benzerlik gösterebilir ve bu iki hastalık kolaylıkla karıştırılabilir. Özellikle altta yatan sağlık sorunları ve hastalıkları bulunanlar daha yüksek risk altındadırlar. Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği yaşamı tehdit edebilir. Uzun süreli ve dirençli ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı gibi bulguların varlığında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Domuz gribinin başlıca belirtileri ise şöyle sıralanmaktadır. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı, baş ağrısı, üşüme, titreme, yorgunluk hissi, ishal, mide bulantısı ve nadir de olsa kusmadır. Grip ya da domuz gribi olduğu düşünülen hastalarda uygun testler yapıldığında hastalığın tanısı konabilir. İnfluenza tanısı için çeşitli laboratuvar test yöntemleri kullanılabilir. Günlük pratikte güvenilir ve hızlı sonuç vermeleri nedeniyle en sık kullanılan yöntemler PCR ve hızlı antijen testleridir. Bu testler için en ideal örnek sürüntü örneği olup burundan ve boğazın içinden bir pamuklu çubuk ile örnek alınarak elde edilir. Hızlı antijen testleri ile influenza A ve influenza B varlığı tespit edilebilirken PCR testi ile alt grup H1N1 domuz gribi analizleri yapılabilmektedir. Risk grubundaysanız dikkat! Domuz gribi herhangi bir tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden iyileşebilir. Ancak risk grubundaki kişilerde mutlaka domuz gribi tedavi edilmelidir. Risk grubundaki kişiler şöyle sıralanmaktadır. Hamileler, 6 ila 59 ay arası çocuklar ile 50 yaş üstü yetişkinlerdir ve kronik hastalığı olanlar. Astım dahil kronik akciğer hastalığı, diyabet, metabolik hastalıklar, kalp hastalığı, kronik karaciğer, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıkları olanlardır. Bağışıklığı baskılanmış hastalar, obezite hastası kişiler, sağlık çalışanları, özellikle 6 aydan küçük çocuklarda temasta bulunanlar, 5 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin ev temasları ve bakım verenlerdir. Aşılama neden önemlidir? Her yıl yenilenen mevsimsel grip aşıları H1N1 domuz gribi aşısı gibi H3N2 gibi o yılki grip mevsiminde en yaygın olması beklenen 3 veya 4 grip virüsüne karşı koruma sağlar. Bu nedenle grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler daha önce yaptırmadıysa Şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler. Domuz gribinin tedavisinde istirahat ve destek tedavilerinin yanı sıra influenza virüsünde etkili antiviral ilaçlar kullanılabilir.
İnfluenza ile ilişkili ateş, baş ağrısı ve miyalji yani kas ağrısı gibi semptomları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. Korunmak için bu önlemleri mutlaka alın. Grip yani influenza virüsü damlacık yoluyla bulaşır. Öksürüp hapşıran kişi virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize ulaşmasıyla hastalık bulaşır. Bu nedenle gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kollarıyla kapatmalıdır. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virüs buradan dokunulan her yere yayılır. Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır. Su ve sabun bulunmadığı durumlarda el antiseptikleriyle eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir. Domuz gribinin bulaşması mevsimsel griple aynıdır. Ancak H1N1 yani domuz gribi domuz eti yenildiği için bulaşmaz. Gribin toplumda yayılmaması için virüsün en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde okula, işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Ev halkını korumak için eller sık sık yıkanmalı, oda havalandırılmalıdır. Özellikle yakınında hastalığın ağır seyretme riski olan kişiler varsa hasta kişinin maske takması yararlı olacaktır. Maske ağız ve burunu tam olarak kapamalı, ıslandığında değiştirilip eller yıkanmalıdır.